Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün Sustanon'dan bahsedeceğim. Daha önce yapmaya karar vermiştik Sustanon'la ilgili bir video. Sustanon ülkemizde kullanılan en eski testosteron preparatı olduğunu söylemek lazım. Sustanon'dan sonra Nevido çıktı. Daha sonra da Testroject diye Sustanon'un muadili çıktı 2023 itibariyle. Artık Sustanon'un Türkiye'de bir muadili de var. Aynı içeriğe sahip tabi. Sustanon'un yaklaşık 50 yıllık bir preparat, yani 1970 yılından beri dünyada üretilip satılıyor. İçerisinde 4 tane testosteron esteri var. Bunların özellikleri ne? Kimisinin etkisi hızlı başlıyor, hızlı bitiyor. Kimisinin etkisi gene hızlı başlıyor ama geç bitiyor. Burada gördüğünüz gibi propionat, fenilpropionat, izokarpurat ve dekonat var. Propionatın etkisi 3 gün içerisinde, yaralanmazsa 3,5 gün içerisinde yaralanırken dekonatta yaklaşık 15 gün içerisinde yaralanıyor. Klasik beklenen etkisi yaklaşık 21 gün civarında. Testosteron enantetten çok daha az bir miktar daha uzun olduğunu söylemek lazım. Sustanon kullandığımızda yaklaşık 176 mg civarında bir testosteron almış oluyoruz. Diğer preparatlara baktığımız zaman da yaklaşık testosteron enantet kullandığımız zaman, gene 250 mg kullandığımız zaman yaklaşık 180 mg civarında testosteron almış oluyoruz vücudumuza. Sustanonun sıkıntılı yanı ne yazık ki içerisinde benzil alkol olması. Bu da enjeksiyon esnasında, enjeksiyondan sonra ne yazık ki ciddi bir enjeksiyon yerinde ağrı yapmasına neden oluyor Sustanon'da. Sustanon benim gördüğüm kadarıyla diğer testosteron preparatlarına göre, ilaçlarına göre üvey evlat muamelesi gören, hem yurt içinde hem yurt dışında üvey evlat muamelesi gören bir preparat. Aslında baktığımız zaman forumlardaki durumlara baktığımızda ne derler? İşte ben Sustanon kullandığım zaman testosteronum çok aşağı gidiyor, yukarı çıkıyor. Ama Sustanon'un grafikleri bu şekilde arkadaşlar. Sonunu eğer 3 haftada bir yaparsanız testosteron seviyeniz ilk hafta içerisinde ciddi bir pik yapıyor. 3. haftanın yarısına, 3 haftanın yarısına geldiği zaman artık fizyolojik sınırların altına inmeye başlıyor. Bu şekilde bir kan eğrisi çiziyor. Ama enantete bakacak olursanız, Sustanon enantete baktığınızda Sustanon enantetin de gene enjeksiyondan sonra hemen güçlü bir şekilde pik yaptığını, ondan sonra güçlü bir şekilde düştüğünü burada görmekteyiz. Aslında enantetle Sustanon arasında grafiksel olarak herhangi bir fark yok. Sustanon'un da üretilmeye tasarlandığı dönemde aslında teorik olarak amaç 4 farklı esteri farklı zamanlarda pik yapacak şekilde teorik olarak planlamışlar, ama ne yazık ki pratikte Sustanon'da tabi sınıfı geçememiş olduğunu söylemek lazım. Sustanon'u biz testosteron replasman tedavisinde güçlü bir şekilde kullanıyoruz, ama Sustanon'un da diğer enantetler de hiçbir testosteron enjeksiyon formu ne yazık ki TRT'de altın standarda yakalaması mümkün değil. Burada kısaca Sustanon'u eğer mikrodozlama şeklinde yapacak olursak nasıl olur diye bir grafik göstermek istedim. Tabii mikrodozlama yaparsanız pik eğrileri ve dip eğrileri ne yazık ki daha az olacaktır ve daha size stabil bir testosteron seviyesi sağlayacaktır. Bununla ilgili de bir video yapmıştım mikrodozlama ile ilgili. Eğer onu seyretmek isterseniz kanalda bulabilirsiniz. Burada diğer bahsetmek istediğim konu da biz tabii ülkemizde Sustanon'u testosteron replasman tedavisinde aktif olarak kullanıyoruz. Özellikle Klinefelter hastalarında testosteron replasman tedavisinde açıkçası hastalar çok ciddi fayda görüyorlar Sustanon'da. Tabii onlarda testosteron seviyesi ciddi derecede düşük olduğu için testosteron verdiğiniz zaman dışarıdan hasta testosteronu kolay kolay bir daha bırakmıyor. Yaklaşık 15-20 günde bir vermek hastanın çoğu şikayetini ortadan kaldırıyor. Kısa vadede ve uzun vadede yıllarca bu tedaviyi verebiliyoruz. Klinefelter hastalarında ya da testosteronu düşük hipogonadizm hastalarında uygulayabiliyoruz. O yüzden ben testosteron, Sustanon'un çok da böyle kenara itilmemesi gereken bir preparat olduğunu düşünüyorum. Bir kere 50 yıllık bir preparat, güvenilirlik açısından, kalite açısından çok ciddi bir preparat. Tabii ki Sustanon'da içerisinde testosteron olduğu için testosteronun bütün yan etkilerine daha önceki videolarda anlattık, sahip. Benim Sustanon'la ilgili gördüğüm ciddi sıkıntılı yan etkilerden bahsetmek gerekirse, Sustanon'u ilk defa kullanan hastalarda bazen ellerde ve kollarda, bacaklarda iğne batması tarzında, karıncalanma tarzı şikayetler olabiliyor. Bu prospektüste de yazıyor. Bazı hastalarda testosteron, Sustanon verdikten sonra ateş basması
yakınmasında gördüm bazı hastalarda. Gerçekten çok hayati bir yan etki değil ama ateş basması yaşayan bir insan gerçekten bir daha testosteron falan kullanamaz arkadaşlar. Hasta içim dışıma çıkacakmış gibi oldu diyor çünkü. Ama onun dışında Susto'nun eğer fizyolojik dozlarda kullanırsanız öyle ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Tabi ilaçtır. Her türlü yan etki beklenebilir. Ama dediğim gibi fizyolojik sınırlar içerisinde kullanıldığı sürece ciddi bir sıkıntı oluşturacak bir preparat, ilaç değil. Sonun genel olarak bu şekilde. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan cevaplarım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.